Herkese merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Final Mouse şirketinin Ultralight X modelini anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Öncelikle şöyle bir kutu tasarımını size göstereyim. Şöyle F logomuz var. Yan tarafta çok şık Ultralight yazısı var. Kablo ve dongle çıkıyor. Dongle'ın da yine F tarzında güzel bir amblemi var. İsterseniz oradaki LED'i yakabilirsiniz. Aklınızın bir köşesinde olsun. Model olarak şu an Tarık modeli var. Bir de Acun modeli var. Yani beyaz ve renkli diyeyim ben. Çünkü renk körüyüm. Mavi desem yanlış anlaşılabilir. Modeli var. İsterseniz onları alabilirsiniz yurt dışından ama şu an Türkiye'de satılan bu elimde gördüğünüz medium versiyon ve Ultralight X versiyonu var arkadaşlar. Bunun haricindeki modeller şu an Türkiye'de satımı yok diye biliyorum ben. Bir de yanlış görmediysem birkaç yerde bunun mavisini de görebilirsiniz. Mavi renginde alabilirsiniz. Sarı renginde alabilirsiniz. Benim elimdeki sarı modeli. Ultralight X anlatacağım ama arkadaşlar Final Mouse şirketi hakkında birkaç bilgi vermek istiyorum sizlere. Küçük bir şirket aslında ama yenilikçi bir şirket. Peki yenilikçilik derken hangi yenilikçilikten bahsediyoruz? Arkadaşlar G502'yi bilirsiniz. Eskiden Logitech'in önderliğinde mouse'lar ağırlık üzerine kuruluydu. Yani ne kadar ağırsa o kadar kaliteli deniyordu. İlk bu Final Mouse dedi ki arkadaş mouse dediğin hafif olur ve hafif çıkarttı. Şu petekli tarzında delikler var arkadaşlar. Şöyle size göstereyim. Bakın görüyor musunuz? Delikler petek tarzında. Bu yapıyı da ilk çıkartan şöyle yandan da göstereyim. Final Mouse şirketidir arkadaşlar. Web üzerinden yazılım kullanan ilk şirket Final Mouse'dır. Hani örgülü kablo diyoruz ya. Örgülü kabloyu da ilk çıkartan şirket Final Mouse'dır. Grip tape hepimiz hastayız. Şekil şükürlü grip tape'ler. Yine her ne kadar başarısız olsa da yani nasıl diyeyim ilk çıkarttığında bayağı millet sövmüştü. Bu yüzden Final Mouse şirketi bayağı bir kötülenmişti. İlk grip tape'leri de çıkartan şirket Final Mouse şirketi. Bakın arkadaşlar bu kadar yeniliğe sahip olan şirket Final Mouse olduğu için ne kadar çıkarttığı mal kötü de olursa olsun insanlar bu mala değer veriyor. Çünkü biliyorlar ki Final Mouse bunu çıkarttıktan sonra yine üzerine bir yenilik ekleyecek. Mesela burada aslında bir tane daha yenilik var. Pille dongle arasındaki olan verimliliği en yüksek tutan ilk şirket yine Final Mouse. Bir de ilk çıktığı anda tıklama gecikmesine sahip olan ilk mouse da yine Final Mouse idi. Sonra Razer Viper V3 Pro geçmiş bulunmakta. Yani şunu diyeceğim, bu gördüğünüz şirket gerçekten ürünü ilk Ar-Ge'sinden çıktığı zaman ilkleri oynayan bir şirket. Öznel olarak söylüyorum. İlk bunu söylemek istiyorum bu videonun başında. Arkadaşlar bu mouse'u alacaksanız kesinlikle daha fazla alternatifi var. Daha güzel, daha ucuza, daha güzel mouse'lar alabilirsiniz. He diyeceksin ki arkadaş sen memnun değil misin? Bak gerçekten şunu söyleyeyim. Ben Final Mouse seviyordum ve şu an kullanıyorum. İnanılmaz rahat ediyorum ve seviyorum. Ama bu mouse'u almak isteyen arkadaşlar sürekli 4K kullanacak bir de hafif istiyorlarsa gerçekten alabilirler. Ama bakın eksiklikleri var. Zaten bunu değineceğim. Bunu baştan söyledik. Eğer bu içeriği de beğeniyorsanız arkadaşlar bana destekçi olmak isterseniz videoyu beğenebilirsiniz. Şunu söyleyeyim yani böyle havadan cıvadan beğenmeyin. Gerçekten içerikleri hoşunuza gidiyorsa ben çok iyi konuşamayabilirim ama verdiğim bilgiler genelde araştırma üzerine olur ve hiçbir zaman kullanmadığım ürünü sizlere anlatmam. Bu ürünü de kullandım. Reklam bir yerlere yazarım ama inanın bana kendi paramla aldım. İnceledim. Bayağı uzun süredir kullanıyorum. Geri artık sıra, hatta videomu da sildim. Biliyorsunuz o videoyu zaten. Videoyu da sildim. Şu an adam akıllı sizlere anlatmak istiyorum. İlk önce gelelim teknik verilen arkadaşlar. Arkadaşlar 3395 sensör sahip. Bu sensör bizlere 650 IPS 50G ivme veriyor. Biz 3395 sensörün verdiği veriler olarak biliyoruz ama Final Mouse buna katılmıyor. İşte uzaklığına göre kötü performans sağlayabilir diyor. Zaten ben size göstereceğim. Yani diyor ki şuradan tuttuğun zaman farklı ivme veriyor, buradan tuttuğun zaman farklı ivme veriyor diyor. Sadece 3395 sensöre sahip olduğunu söylüyor. Bunu buradan ben size söyleyeyim. DPI testine vardığımız zaman arkadaşlar ben hem cam yüzey, artık cam yüzeyde kullanıyorum biliyorsunuz. Cam yüzeyde ve kumaş pedde de gerçekten düzgün bir sonuç aldığımı söylemek istiyorum. Herhangi bir sıkıntı şu an yaşamadım. Daha doğrusu bir ay kadar kullanıyorum. Bir aylık sürede herhangi bir şekilde sıkıntı yaşamadım. Piline geldiğimiz zaman ise 250 mAh'lık pil var ve 250 mAh'lık pille arkadaşlar ben şu an herhalde bir haftayı bulmuştur şarj etmedim ama ben çok sık kullanmıyorum, bunu söyleyeyim. Hadi siz de 3-4 gün rahat bir şekilde kullanabileceğiniz performans sağlıyor 250 mAh'lık pille. Bakın millet 300-350 mAh'lık pillerle, hatta 400-500 mAh'lık pillerle 4K'da 2 günü zor buldururken Asus burada pil konusunda, yani kullanım süresi konusunda gerçekten çok büyük bir adım atmış. Asus diyorum ya. Final Mouse gerçekten çok büyük bir adım atmış. Bilginiz olsun, şu 250 mAh'lık pille ben ne zaman en son şarj ettiğimi bilmiyorum. Ama siz hadi diyeyim en kötü varyasyonu söylüyorum. 3 ve 4 gün rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Bundan emin olabilirsiniz. Arkadaşlar switchlerin ilk önce seslerini bir duyalım.
Şimdi switchlerinde pre-travel ya da herhangi bir şekilde post-travel yok. Bunu buradan sizlere söyleyeyim. Tuşların şöyle göstereyim. Parmak koyma yerleri var ve parmak koyma yerlerinden sonra görün şurada. Bakın şu şekil parmak koyma yeri de devam ediyor. Yani buradan bastığınız zaman ucundan bile bassanız burada herhangi bir şekilde elinize herhangi bir sertlik değmeyecek. Aklınızda olsun. Scroll tuşu bence çok iyi değil. Bunu baştan söyleyeyim. Şöyle bakın. Şöyle bakın yana doğru çektirsem bile basma eylemi gösteriyor. Bu yüzden bence kötü. Bu da hafiflik olması için yapılan bir şey. Hissiyatı çok hafif, aşırı derecede hafif. Tırtıklarını hissetmekte zorlanıyorsunuz. Ben bu konuda bence çok zorluk çektim yani. Bu yüzden şu scroll belası çok fazla. Millet yan tuşuna laf etmiş. Arkadaş yan tuşuna da ben sıkıntı çekmedim. Burası garip yani. Bunu baştan söyleyeyim. İkinci olarak bakın arkadaşlar şöyle switch kısımlarını yani parmak koyma yerlerini şöyle oynatayım. Normalde buradan bastığınız zaman arkadaşlar çok fazla oynuyor. Oynadığı için de gıcır gıcır ötüyor. Bu bence bunun büyük bir eksikliği. Biraz kullandıktan sonra alışıyorsunuz ama kesinlikle gıcır gıcır bir ötme. Oyun içerisinde de böyle parmağınızın altında bir gıcırdama hissediyorsunuz. Bir de şöyle kullananlar var bu mouse'u. Şöyle. Aynen. Böyle kullananlar var. Böyle kullandığınız zaman şöyle tekrar hemen gösteriyorum. Bakın baskı uyguladığınız yer şu kısımlar oluyor. Bir de şu kısım oluyor. Buradan göçme yapabiliyor bazen. Şu an bakayım. Aynen bak. Görüyor musun? Bak hatta buralar şişiyor. Bak bastırıyorum. Görüyor musun? Şu sağ tarafı nedense düzeltemiyorlar. Ben bu sağ tarafın çok şikayetini gördüm. Yani bu sağ taraf hiçbir zaman iyileşmiyor. Bu mouse'a ait bir şey değil. Bunu ben baştan söyleyeyim sizlere. Optik Omron Switch. Yani sertliği şöyle söyleyeyim. G Pro X2 kadar sert değil ama çok da fazla yumuşak değil. Bunu baştan söyleyeyim. Shape'ine şöyle geldiğim zaman arkadaşlar ben genelde palm tutucuyum ve gerçekten şu mouse'u tuttuğumdan beri ya inanılmaz rahat ettiğimi sizlere söylemek istiyorum. Ya mükemmel ya. Seviyorum arkadaş bu mouse'u. Gerçekten seviyorum. Mükemmel olmuş. Palm tutabilirsiniz, claw tutabilirsiniz. Finger tutanlar şuradaki deliklerden rahatsız olabilirler. Bu yüzden pek finger için uygun olmayabilir. Ama yine de şu kısma eğer dokunursanız rahatlıkla finger kullanabilirsiniz. Bu mouse'da delikli olan hani delikli kullanan arkadaşlar kesinlikle bu mouse'u alırken grip tape alsınlar. Çünkü herhangi bir şekilde içinden grip tape çıkmıyor. Finger kullanırken mesela buraya bir grip tape koysanız o zaman da şekli gidecek ama grip tape kullanırsanız fingertip'te rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Aklınızda olsun. Şimdi gelelim ağırlığına arkadaşlar. Bu mouse gerçekten çok hafif. Yani zaten ben size gösteriyor olacağım. Ağırlık dengesi de bir o kadar güzel. Şöyle göstereyim bakın. Ortadan kaldırayım. Bak hemen biraz ilerisinden tutuyorum. Tık aşağı. Bakın bunu buradan kaldırıyorum. Tık yukarı görüyor musun? O kadar stabilizasyon sağlanmış ki ağırlıkta gerçekten bu açıdan mükemmel. Yani ben bu mouse'un zaten en sevdiğim kısmı şu hafiflik kısmı. Hafifliğini nasıl alıyor dersiniz? İşte o da malzeme kalitesinden geliyor. Final Mouse şirketi mouse'larda yani ekipmanlarda magnezyum, alüminyum ve karbon fiber ürününü kullanan ilk şirket arkadaşlar. Şimdi karbon fiber arkadaşlar gerçekten çok güzel bir ürün. Bu zaten karbon fiberden yapılma. Tabi eksileri var. İlk önce eksisinden bahsedeyim. Arkadaşlar karbon fiber çok esnek olduğu için gıcırdama yapıyor. Çökme yapıyor ama herhangi bir şekilde salladığınız zaman ses yok. Yani sağlam olarak sağlam ama esneme ve gıcırdama hafiften var. Bilginiz olsun. Zaten bu gösterdiğim hataların birçoğu karbon fiberin esnekliğinden kaynaklı. İşte şu iki tuşun tam ortasındaki kalkma eylemi, sağ tarafın göçüğünün olması gibi gibi işte sonrasında sağ ve sol basma tuşlarının hareket etmesi bunların hepsi bu karbon fiberin esnekliğinden kaynaklanıyor. Bu karbon fiber evet kabul ediyoruz esnek bir madde ama karbon fiber artı bir özelliği var. Bakın arkadaşlar sıcağa dayanıklı. Yani şu gördüğünüz matlık bu üründe hiçbir zaman bozulmayacak. Bakın bu sarı boyalar çıkabilir ama şu siyahlıkta hiçbir zaman deforma görmeyeceksiniz. Eskime görmeyeceksiniz. Çünkü karbon fiber plastik gibi elinizin sürtmesiyle sonrasında paslanacak işte matlığını kaybedecek, parlama yapacak bir ürün değil. Bu yüzden şu gördüğünüz asalet her zaman kalacak. En fazla şuraları soyulur. İsterseniz kırmızıya, isterseniz maviye herhangi bir kalemle boyarsanız olur biter. Şöyle göstereyim arkadaşlar şarj etme yerini. Type-C şeklinde geliyor. Kablo da Type-C. Örgülü bir kablo ama kablolu kullanıma kesinlikle uygun değil. Çünkü o kadar sert bir kablo. Yani bunu böyle alıp da işte ben şöyle sizlere göstereyim. Hemen takalım. Ben bununla oynarım. Bu şekilde oynarım diyecek olan arkadaş varsa ben baştan söyleyeyim. Kesinlikle bu kablo gitsin değiştirsin. Yani o kadar sert bir kablo ki arkadaşlar. Herhangi şuna bak. Eğdiğim gibi eğik şekilde kalıyor. O kadar sert. Bu sadece
kaliteli bir kablo, şarj etmelik. Bu mouse'u kablolu kullanılmasın diye bence yapılmış bir kablo bu. Onun haricinde eğer kablolu kullanmak isteyen arkadaşlar özellikle gitsinler başka bir kablo bulsunlar, kendilerine örgü bulsunlar. Örgü daha güzel oluyor. Yalnız kaliteli yapmışlar. Ama her kalitenin bu kadar olmasının bence bir sebebi olmalı. Çünkü bence buradaki sebep bu mouse'u kesinlikle kablolu kullanmasınlar. Çünkü kablolu gerçekten kullanılmıyor arkadaş. Şöyle arkasını da göstereyim size. Bluetooth yok. Açma kapama düğmesi de burada. Skatezler bu şekilde. Arka tarafta herhangi bir şekilde de esneme olmadığını sizlere söylemek istedim. Böyle sade, çok güzel bir mouse. Ayaklarının kalitesi arkadaşlar cam mousepad'de gerçekten sessiz bir şekilde çalışıyor. Şöyle göstereyim. Zaten kumaş pedlerde de gerçekten çok sessiz çalışıyor. Camda da zaten sessiz gördüğünüz gibi. Yazılım kısmı da böyle. %2 şarjım kalmış bu arada. Sürekli 4K'da 1600 dpi'de kullanıyorum. Bakın şuradaki şöyle bak buraya good diyor. Böyle bir şey olabilir mi? Bak buradaki mesafeye good. Buradaki mesafeye de good. Zaten şu arayı siz hesaplayabilirsiniz ve görebilirsiniz. Bakın biraz daha genişledim. Şurası güzel. Bunun biraz böyle oynamasının sebebi tabii pille alakalı olduğunu baştan söyleyeyim ama şuradan normal %100 olsa bile good diye şeklinde söylüyor. Yani buranın hani ilk başta anlattım ya, burası hep şöyle excellent olması lazım. O zaman 650 IPS 50 GE verdiğini söylüyor Final Mouse. Yani şuradaki mesafe 15 santimi geçmemesi lazım. Buradan update yaptığınız yer. Burası dangle dedi. Hani dedim ya Final Mouse'un üzerinde, dongle'ın üzerinde bir F harfi var. İsterseniz onu aydınlatabiliyorsunuz. Ben Motion Sense'ı off yapıyorum çünkü tıklama gecikmesi kısa olsun diye. 1 mm polling rate'si gördüğünüz gibi 4000, 8000 under testing yani test altında diyor. DPI'mi 1600'de kullanıyorum. Burası da genel bilgilerin olduğu yer. Aklınızın bir köşesinde olsun arkadaşlar. Yazılım kısmı da bu şekildeydi. Şunu şöyle yukarı doğru alalım. Yazılımı da kapatayım. Evet, şimdi tıklama gecikmesinden hemen bahsedeyim. Ondan da bahsetmiş olalım sizlere. 1 ms kadar bir gecikmesi var ve bundan şu an hızlı olan yani bu 1.1 Razer Viper V3 Pro ise 1.0 olarak geliyor. 0.1 ms Razer Viper şu an bunu geçmiş durumda. Sonuç olarak arkadaşlar kesinlikle parasının hakkını veren bir ürün değil bence. 7.000 lira alıp böyle kusurlu bir ürün kimse istemez. Ben giderim VL mouse alırım ama şunu söyleyeyim. Bu kadar hafiflikte, bu kadar güzel de başka bir mouse bulabilir misiniz? Orasını bilmiyorum. Ben hafif diyorum. Bence yani elinize aldığınız zaman bunu anlayabilirsiniz. Yani şöyle baktığınız zaman 35 gram ya diğeri de 40 gram diyenleriniz illaki olacaktır. Bakın arkadaşlar gerçekten çok samimi söylüyorum. Alıp kullandığınız zaman kesinlikle fikriniz değişeceği inancındayım ben. İlla değişecek demiyorum. Değişeceği inancındayım. Ben bu tarz normalde Shape'de mouse kullanamazdım. Final Mouse sayesinde kullandığımı net olarak söyleyebilirim. Bilek ağrılarıma birebir geldi. Tabii bunun mousepad'de de çok büyük etkisi var. Ben çok beğendim. Zaten Final Mouse bir tane olsun istiyordum kendimde ama illaki satacağız tabii. Bir denemek istiyordum yani bir tecrübe etmek istiyordum ki gerçekten şunu söyleyeyim. Hayatınızda imkanınız olursa eğer, paranız olursa fazla böyle hani diyorlar ya başka hani harcayacak yer bulamıyorum. Ha öyle bir şey olursa denemek de çok istiyorsanız benim gibi bir kere olsa şu tecrübeyi yaşamalısınız diyorum. Mesela ben Wright hakkında Wright mıdır ben bilmem. Çok anlamam yani o işlerden. O şirketi de desteklemek isterim şahsen. Niye? Yenilikçi bir şirket. Bu yenilikçiliğe gerçekten benim bir hastalığım var. Ben yenilikçi insanı desteklerim arkadaşlar. Bu Final Mouse olsa da Wright olsa da hiç fark etmez. Ben yenilikçileri desteklemek taraftarındayım. Parasını hak etmediğini tekrardan sizlere söylüyorum. Eksiklikler var. Alacak olan arkadaş 4K'sına bakarak alabilir. Onun haricinde bence alınacak bir mouse değil. Fiyat olarak ama ya hayatında insanın bir kere bu tarz bir tecrübeyi elde etmesini ister miydin Osman diye soracak olursanız kesinlikle isterdim. Benim anlatacaklarım bu kadar. Uzattım. Kusuruma bakmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bu arada eksiklikler, fazlalıklar, şunu alırım, almam. Lütfen yazın. Çünkü hani benim tecrübe ettiğim var. Bir de sizin gördükleriniz de var. Mesela Logitech konusunda beni uyardınız birçoğunuz ama ben şunu söylemeyi unutuyorum hep. Ben %30 şarjda kullanıyormuşum. Millet %80, %100'de takılan arkadaşlar var. Bazen atlayabiliyorum. Kusuruma bakmayın. O arkadaşlara, uyaranlara da teşekkür ederim. Neyse. Yine uzattım. Kusura bakmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Eksiklikleri ve hatta artıları bekliyorum. Ben kaçtım.